akşamlar İyi hocam. akşamlar hocam. Hemen konuya girmek istiyorum. Tarihimizin en acı tablosunu yaşıyoruz şu anda. Son 100 yılın en büyük deprem felaketi yurdumuzun başına gelmiş durumda. Ve bununla ilgili tabii ki iyi haberler de geliyor, mucize haberleri de geliyor. Halkımız da bunları hani izliyor. Hep bir mucize olsun, hep bir mucize olsun. İnsanlar kurtulsun istiyor ama 6 gün sonunda tabii ki acı bir bilanço var. Siz de deprem bölgesinde birebir bulunmuş bir hekim olarak açıkçası bu akşam sizden bir şeyler dinlemek istedik hocam. Sözü size vereyim. Siz şu portreyi bir çizin hocam. Portreyi Nedir çizmek orada için durumda? Şu ben, anda afet bölgesinde daha neler doğrusu biz yaşanıyor? seninle insanlara vakit verdik. Kendi kendilerine kafalarında portreyi çizsinler diye. Hı hı. Çünkü bazı zamanlarda taziye Evet, mesajı evet. yayınlamak bile aslında yetersiz kalıyor. Bu geçtiğimiz çarşamba günü sevgili Kesinlikle. izleyiciler, takipçiler, biz bu yayını yapacaktık. Ben Kerem'den özellikle rica ettim, öncelikle bunu bilin, yayını yapmayalım dedim. Çünkü Hı o hı. koşullar altında yapılacak herhangi bir yayının bir anlamı yoktu. Şu anda aslında çok fazla ne kadar anlamı var o tartışılır ama en azından durumun böyle olduğunu bilin. Çünkü bazen susmak, hiçbir şey söylememek gerekiyor. Bazen de en iyi yanıt oluyor. Çünkü şimdi geçmişe yönelik olarak 99 depreminden ben kendi yaşadığımı anlatayım. Ondan sonra bugün için olanın Hı da hı. çok daha fazla farklı olmadığını söylemekle yetineyim. Çünkü bu koşullar altında orada insanlar hem soğukla hem yıkıntılarla mücadele ederken daha fazlasını söylemeyi benim içim kaldırmıyor. Hı hı. Ama 99 depreminde biraz Hı hı. daha artık atak mıydık diyeyim, biraz daha biz de ucundan tutar mıydık? Yakındık tabii, öyle bir durum var. Altımızda araba vardı, yakındık. Biz buradan Hı işte hı. toplayabileceğimiz yardım malzemesini topladık. İkinci gününde bölgeye eriştik. Fakat görünen o ki yapılabilecek bir şeyimiz yoktu. Organize Yani olma şansı yok. hocam, Organize yani olmayınca elinizde malzemeler var. Yığından gönderilmiş olan giysiler var ki o zamanın avantajı yaz olmasıydı. Ama bu zamanın da belki avantajı kış olması hocam. Çünkü bizim bu kurtarma faaliyetlerinden mucizevi sonuçlarımız her zaman olacak. Muhtemelen bir haftada da olacak, 10 günde de olacak. Ama bunlar yekün içinde. İnsanlar lütfen şöyle bir baksınlar. Zaten bütün kanallar aynı yayını yapıyorlar. Çok da iyi ediyorlar. Benim özellikle vurgulamak istediğim nokta bu aşamada ve sonrasında insanların kendilerini teskin etmek değil ama en azından hakim olmaları gerekiyor. Çünkü bilanço ağır olacak. Bilanço ağır oldu zaten. Bu resmiyete dökülür dökülmez. Bu konuyla ilgili ben görüşümü de oradan yazılı beyan ettim. Çarşamba günü seninle yayını yapmadık ama yavuzdizdar.com'a yazı hı hı. olarak koydum. Hani şu an o geçtiğimiz 6 günün içinde bir eleştiri falan getirmeyeceğim. Ama bilelim ki etki burada kalmayacak. Bu etkinin birkaç tarafı var efendim. Bir tanesi, bunun bize bir ekonomik etkisi olacak. Birincisi ekonomik etki değil, birincisi demografik etkisi olacak. Şu an 10 ilde deprem yaşandı. Bunlardan 2 veya 3 tanesi çok ağır hasar aldı. Bu ağır hasar alan yerde barınmak söz konusu olmadığı için biraz erken ve biraz da belki attığın taşın, ürküttüğün kurbağaya değmeyecek bir karar olarak yurtların alınabilmesi için üniversiteler yaza kadar tatil edildi. Doğru bir karar mıydı, bu tartışılır. Çünkü zaten bizim öğrencilerimiz oradan gelen öğrencilerdi. Yani bizim yurt verdiğimiz öğrenciler zaten İstanbul'da olan öğrenciler değil. Anadolu'dan gelen öğrencilere biz yurt veriyorduk. Onlar 10 ilin içinden gelen öğrencilerdi. Dolayısıyla bizim öğrencilerle uzaktan örgün eğitim yapma şansımız olmadığı gibi şu koşullar altında hani onların evinize gidin dediğimiz zaman bir kısmının zaten gidecek evi ya da barınacak meskeni, bölgesi, mahallesi kalmadı zaten. O yüzden o kararda belki bir değişiklik olabilir. Bu birincisi. Bu demografik değişiklik. Orası bir süre kullanılamayacak. Bu bir süreden kastım inşaatçıların ifadelerine dayanarak söylüyorum. Sadece bölgenin hafriyatı, yani yıkıntının nereye kaldırılacağı apayrı bir kavram. Nasıl olacağı tamamen ayrı bir kavram. Elinizdeki imkanları seferber etseniz de 1-2 seneden önce olmaz dediler. Bu 1-2 sene dediğiniz zaman çok uzun bir zaman. Bizim orada çok önemli limanlarımız var. O limanlar da bundan etkilendi. Bu limanların
bizim ihracatımızda tuttukları pay %30'a kadar varan yüksek oranlar. Yani biz oradan yurt dışına mal gönderme işlemini de durdurmak zorunda kalacağız. İstanbul'a gelen meyvenin bile girişi aslında kısmen oradan yapılıyor. Hububatın girişi oradan yapılıyor. O limanlar da eğer etkilendiyse bunda da sıkıntı yaşayacağız. Bunları bilerek benim izleyiciden istirhamım, gönülden, yürekten eğer inanıyorlarsa bu ülkeye, lütfen gereksiz harcamalarını azaltsınlar. Lütfen gereksiz harcamalarınızı azaltın. Yani kendi içimizde, kendi yağımızla kavrulmamız gereken bir döneme girdik. Bu dönem pandemi dönemi gibi değil. Bu dönem bambaşka bir şey. Bu dönemin içerisinde biz bu üretimi gönderemezsek eğer elimizde kalacak. Mevcut yıkılan ev sayısı belli. Bu kadar yüksek rakamda bir şeyi bizim böyle bir iki senede yapmamız da söz konusu değil. Ve bunların ötesinde bir meselemiz daha var. Onu da izleyici bilsin, kusura bakmasın. Bunu da söylemek zorundayım. Çünkü olayın siyasileştirilmesi kadar aslında yanlış bir şey yok. Siyasileştirmeyin. Şu aşamada bunun siyasileştirilebilecek bir yanı yok. Yani zaman zaman görüyoruz. Lütfen bu meseleyi siyasi bir meselenin malzemesi yapmayın. Bu bir doğa felaketi. Bir. İkincisi çok büyük bir felaket. Bu şiddette deprem dünya tarihinde az. Üstelik 2 tane, 3 tane deprem olduğu söyleniyor aynı şiddette. Dolayısıyla çok büyük bir hattı tuttuğu söyleniyor. Bu kadar büyük bir olayın içerisinden siyasi malzeme çıkmasın. Ama şöyle de bir durum var, onu da göz ardı edemiyoruz. Ama bunun içinde o insanların, Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, aynı masanın etrafında toplanıp kararı kendileri almaları gerekiyor. Yaklaşık 3 ay sonra işleyecek bir seçim takvimi belirlenmişti. Şu koşullar altında, bu olağanüstü koşullar altında, bu okulların kapatıldığı, işte bölgenin tamamen demografisinin değiştiği, kimin nerede ne olduğunu bilinmediği koşullarda bu yapılabilir mi? Samimiyetle bir otursunlar. Bu işin kazananı birisi çıkacaksa buna da kazandım diyebilir mi? Bunu da bir içlerinde vicdan muhasebesini yapsınlar. Bunu samimiyetle söylüyorum efendim. Çünkü şu an bu hesapların yapılacağı döneme çok yakınız ve bunun malzemesi yapılamayacak kadar ağır bir tablodur. O nedenle şu an bir karar alınacaksa da bağırış çağrış olmadan, bak bunu biz yaptık, şunu yapamadınız, onu beceremediniz demeden bir karara varacaklar, aralarında uzlaşacaklar. Bizim vatandaş, millet olarak görmek istediğimiz tablo. Bir hafta önce birbirlerine çok kötü, ağır ithamlarda bulunan insanlar şu an suspuslar. Çünkü susmaları gereken bir dönem. Onlar da farkındalar. Biz sustuk. Bizim konuyla alakamız olmamasına rağmen utancımızdan sustuk. Çünkü utandık. Niye utandık? Çünkü bu mühendisleri biz aslında yetiştirdik. Ama bunların izinlerini veren, bu alüvyonlu topraklara bu binaların ruhsatlarını veren, olmayacak yere olmayacak binaları 10 katlı, 15 katlı diktirten zihniyeti yenemedik biz. Bu zihniyet bundan sonra da değişmeyecekse o zaman artık yapacak bir şey yok demektir. Bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Bu 2 ayda 3 ayda olmayacak. Zihniyetin değişimini göstermek için öncelikle o siyasilerin uhdesindedir. Bizim millet olarak yapabileceğimiz bu aşamada bir şey yok. Oturacaklar, anlaşacaklar ve onları aynı masanın etrafında göreceğiz. Öyle üçlü beşli falan değil. Aynı masanın etrafında bir karara varacaklar. Çünkü aksi takdirde işleyecek bu sistem ve sistemin getirdiğinin de ne bundan ben galip çıktım demeye hakkı olacak ne de üstüne aldığı yükü üstlenmesi adaletli olacak her iki taraftan da. Bir şekilde bu yükün altından kalkmamız gerekiyor ama bu süreç uzun bir süreçtir. Bu olmayan daha önce tartıştığımız pandemi davasına benzemez. Pandemi davasında var mıydı yok muydu diye tartışa 2 yılı geçirdik. Çocuklar yine evde oturdu. Ama şu an ortada bir şey var. Ağır bir enkaz var. Bu ağır enkazında seri biçimde hayatta olanları kurtarabilecek şekilde öncelikle bir ayrıştırılması, arkasından kaldırılması. Ondan sonra da böyle 10 katlı alanda residence falan yerine sen de görüyorsun hocam. Lütfen görüntüleri bütün kanallar yayınlanıyor. Bakın içinden çıkan demirin çapına bakın. Tel gibi. Tel gibi demir ve bitişmemiş. Naçizane ben kendi deneyimimi anlatayım. Yine 99 depreminde gittik. Bir şey yapamayacağımızı gördük döndük. Tamam küçük umutlar, küçük şeyler biz bunlara her zaman sahip
çıkmak zorundayız. En sonuna kadar yapacağımızı kendi adımıza yapıyoruz. Fakat şunu da biliyorum. Yani eğer dürüst çalışmak isteği yoksa ya da birisi bir işi kaytarıyorsa o işten hiçbir zaman hayır gelmiyor. Ben bir şapın yanlış atılması, bak şap hocam şap. Binanın şapı. Yani her şey tamam da üstüne bir şap tabakası atılacak. Sulamadıkları için yaşadığım kabusları anlatamam ki hiçbir şeydir. Yani olanın yanında hiçbir şey. Dolayısıyla herkes işimi ben ne kadar doğru yapıyorum. Bundan sonra ben bu işi doğru yapmak için hakikaten azimli miyim? Yoksa bu milletin 3-5 kuruş parasını cebinden çalmak için. Çünkü bu kısır döngüdür Kerem. Birisi birinden haksız bir kazanç elde etmeye ve bunu da gösteriş olarak sunmaya başladığı zaman diğerleri bundan etkileniyor. Yani öbürü altına bilmem ne çekmiş, ben de çekeceğim diye. Nasıl yapmış? İşte bilmem neyle yapmış, sen de yapacaksın diyor. Biz bunu Kemal Sunal filmlerinde gördük. Bizim başımız sen mi diyor, sen de yapacaksın diyor. Mahalle baskısı o da yapıyor. O da yapıyor, o da yapıyor ama sonunda böyle Allah'tan mı dersin, doğadan mı dersin, her ne dersen büyük bir darbe yediğiniz anda kurduğunuz o sanal sistemin bütünü çöküyor. Ve bu çöküntünün altından biz yine kaldıracağız. Bir şekilde ucundan tutacağız, götüreceğiz. Elimizdekilerin hepsini imkanlarını seferber edeceğiz. Fakat bu arsızlıklarından da insanlar vazgeçmek zorundadır. Bu arsızlıktan vazgeçmedikleri sürece bu tekrarlayacak. Bu senaryo şu an çok büyük bir şekilde gerçekleşti. Bilançosu çok çok ağır bir şekilde ortaya çıktı. Telaffuz bile edemiyoruz. Bazen söylenemeyecek sözler var. Söylememeniz gerekiyor. Sadece umudu ayakta tutacaksınız. İnşallah bundan sonra da çıkarılanlar olacaktır diyeceksiniz. Ama enkazın düzeyine baktığınız zaman da açıklamalarla görünenler arasındaki uyumu biraz irdeleyeceksiniz. Aklınızdan geçireceksiniz. Tarihte bu depremler anlatılmış. Bir profesör değil, iki profesör değil, üç profesör değil. Pek çok arkadaşımız, hocamız çıkmış bunu söylemiş. Bakın demiş, burada 500 yıldır deprem olmuyor. Burada bir fay hattı biriktirmiş enerjiyi. Bu bir şekilde boşalacak. Bunun önlemleri tamam alınmamış. Oraları da artık kurcalamıyor ama bundan sonrasında en azından şu 15-20 katlı bina yapma heveslerinden. Onların ne kadar neye dayanacağını bilmiyoruz. İstanbul'da onlardan çok fazla var. Eğer benzer bir şeyi Allah göstermesin burada yaşayacağız olursa zaten o zaman o da artık biter. Bak bugün özel bir arkası siyah. Evet. Bende siyah fon bulunmaz normalde. Bugüne özeldir bu. Ve bu yayın hakikaten dediğim gibi çarşamba günü yapılacaktı. Ama dedim ki çok taze olan bir şeyin içinde ne konuşsak olmayacak. Biraz idrak etsinler, kendileri görsünler yapılan hatalar silsilesini. Ondan sonra konuşalım. Belki konuştuklarımızın bir kısmı bir yere gider diyeyim. Sözü sana iade edeyim. Tarihin en eski kanunu Hammurabi kanunlarında dahi bir evi yapan kimse inşaatçısı sorumludur diye yazmış. Ve biz yüzyıllar geçmiş üzerinden ve hala hiçbir şey değişmemiş. Sevgili izleyiciler, takipçiler, doğa afetleri sadece bize özgü değil, başka ülkelerde de oluyor. Biz de onlara yardım ediyoruz. Onlardan yardım almamızda da asla bir hata bulunmamakta. Üstesinden gelemeyeceğimiz kadar büyük bir afet oluştu çünkü. Ama bu afetlerin önlenemeyecek ise, yapamıyorsanız bir şey, takip ediyorlar. Ve en az minimum insan kaybıyla, can kaybıyla atlatmaya çalışıyorlar. Nedir? Okyanustan kalkan fırtınalar her zaman bir taraflarını vurur Amerika'nın. Bana orada yaşayan arkadaşım diyordu ki dua ediyoruz Amerika tarafına gelsin Meksika'ya geçmesin. Çünkü Amerika'da olursa diyordu biz can kaybı vermeden atlatabiliyoruz ama Meksika'ya geçerse çok büyük hasar bırakır diyoruz. Bunu söylediğimin üstünden rahat 15 yıl geçmiştir. Diğer ülkelerde tsunamiler oldu. Dünyanın en yüksek teknolojiyle donanmış olan nükleer santrallerine biliyorsun deniz suları bastı. Hiçbir şey yapamadılar. Demek ki insanoğlunun bazı noktalarda biraz meydan okumasını geri planda tutup makul seviyede kalması gerekiyor. Çünkü ne kadar büyürsen hasarın da o kadar büyüyor. Sen istiyorsun ki 200 metrekarenin üzerine 20 kat çıkayım. Bu 20 katı senin layıkıyla çıkman durumunda zemine ineceğin temeli vesairesinde hesaba katarsan bunun maliyeti çok yükseliyor, satamıyorsun zaten. Ama zaten bir dokuyu bozmak istiyorsan orada binaları yükseltmen esas. O zaman dokuyu bozuyorsun. Şimdi biraz daha konuşayım. Binaları yükseltmeyin diye kutsal kitapta da yazıyor.
Kur'an'da da yazıyor. Yüksek binalar yapmayınız diyor. Bakın diyor biz onları helak ettik diyor. Dillerini karıştırdık. Dillerini karıştırmak ne demek biliyor musunuz? O kadar yüksek binaları yaparsan birbirini anlamayacak hale geliyor. Ne demek bu bana göre? Komşu komşuyu tanımaz hale geliyor. Bir apartmanın maksimum şeysi 3 kattır. İkişer daireden 6 tane daire eder. Siz tutup da bunu 40 daireye çevirirseniz kimse kimseyi tanımaz. Biri girer, biri çıkar. Ondan sonra işte o dillerin karıştırılması olayı meydana geldiğinde artık karşı komşunuzun kim olduğunu bilmezsiniz. Bunu güvenlikli siteler falan tutamıyor. İstediğiniz kamerayı koyun bir şeyi engellemiyor. Sadece kimin yaptığını belki bulabilirsiniz. Ama doğanın da insanın da yaratılışın da kanunu belli. Bu hatalardan ders çıkarılmadığı sürece diyorsun Hammurabi zamanında da var bu kurallar. Daha önce de akşamüstü bir videoyu bir arkadaşım gönderdi. İstanbul için olan bir şey bu. Bu daha ağır bir video. 1500'de yaşanan 1530'da bak İstanbul alınmış. Osmanlı'da deprem olmuş. O kadar büyük bir deprem olmuş ki Osmanlı taş mimariden vazgeçmiş. Ahşaba dönmüşler. Yani o zaman da olmuş. Ama derslerini almışlar, ahşaba dönmüşler. Biz İstanbul'un baktığımız zaman o eski ahşap evlerine ay ne kadar tatlı, ne kadar nostaljik bir nedeni var. Çünkü ağır bir bilanço yaşamışlar. Onun üzerine buna geçtikten sonra bu sefer yangın dönemi olunca sağlam bina ama 4 katlı. 4 katlıdan fazlasına vermemişler. Ne asansör var olsa bile daha fazlasının statiği tutmuyor. Çünkü malzemenin de doğası belli. Yani en kaliteli bilmem neyi de yaparsan yapabileceğin belli. Bu kadarını yapabiliyorsun. Biz bunlardan dediğin gibi bugün dersleri çıkartırsak eğer belki 2-3 yıl sonra daha yaşanabilir bir çevreyi oluşturacağız. Ama geçtiğimiz 25 yılın 1999'u itibar alacak olursak gördüğümüz bilançosu nedir karşılaştır dersen bu yaşanan ondan kat be kat büyük kesinlikle doğru. Ama yaşanan başlangıçtaki şaşkınlık da aynı derecede benzer. Bu da ironisi. Yani 25 yıl içinde alınmış bir ders olmadığını ben buradan oturduğum yerden ekrandan izleyerek müşahede edebiliyorum. Her zaman elimizden geleni yapacağız. Hocam peki bunun dersini almak şu mudur hocam? Geçenki depremde de bir tane günah keçisi bir inşaatçı çıktı. Veli Göçer adında bilirsiniz. İçeri koydular. Koydukları 20 yılla koydular. 7 yılda çıktı. Yani bu mudur? Bu Yani işte. alacağımız ders bu mudur? Bu değil alacağımız ders. Bir kişinin günah keçisi bulacaksın. Bu deprem içinde bir rezidansın bilmem nesini yok işte şöyleydi böyleydi falan. Bu değil abi. Bunun içinde belediyesi var. Bunun içinde ruhsatı var. Bunun içinde bunları iznini veren kişilerin, laboratuvarların onayları var. Bunun içinde zemin etüdü var. Bunun içinde dolayısıyla jeologlar var. Bunların hepsinin bunun içinde altında imzaları var. Ya biz bunları yetiştiremedik, hakikaten bilmiyorduk. Bunlar müteahhitlerin elinde oyuncak oldu. Ya da bunlar müteahhitlerin elinde zaten oyuncak oldukları için bu iş bu hale geldi. Çünkü adamın yapacak başka bir şeysi yoktu. Biz öyle ülkede yaşıyoruz ki bile bile bazı şeyleri göz göre göre yapmasına müsaade edebiliyoruz. Bu batıda olmuyor. Olmazsa olmaz diyorlar, çekiliyorlar. Benim arkadaşım Kanada'da masamı dedi 1 metre yana kaydırdılar dedi. Bak fakültenin laboratuvarı 1 metre yana kaydı dedi. Bilgisayarları toplayacağım. Ben de attım dedi hemen bilgisayarları olmaz demişler. Sen yapamazsın. Niye ben yapamam? Bunun demişler özel ekibi var o gelecek o yapacak. Hakikaten dedi teknik ekip geldi dedi. Kabloları alt tarafı 1 metre ileriye götürdüler dedi ama ona göre bunlar kendi uygun olduğu şekilde düşünerek götürdüler dedi. Bu dediğim ders bu derstir. Yani herkes işini iyi bilecek. Bu işin gereğini yapacak. Ondan sonra artık hala bir şey oluyorsa yine olabilir. Ama en azından müsterih olacaksın. Yani bunu diyeceksin. Ben kendi sorumluluğumu artık layıkıyla yerine getirmiştim. Ölüme çare yoktur. Ama olmayacak olayı önlemlerini alırsanız hasarını azaltarak atlatabiliyorsunuz. Bu sefer bunu yapamadık. Başaramadık. Bir dahaki sefere başarır mıyız? Allah bilir. Ama sorumlusu bulunacaksa da hani o sorumlu biziz. Onu bilsinler. Yani orada 2 tane müteahhit, 3 tane bilmem neyi yok işte belediyeci yok. Siyasiler birbirlerini suçlayarak bu işin altından kalk. Bu sorumluluğu önce vatandaş olarak biz kendi üstümüzde tutacağız. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki her seçim döneminde bir kat çıkmak üzere hazırlanmış olan bir düşünce yapısı var. Diyor ki ben buraya 3 kat kondurdum diyor.
Seçim yaklaşıyor, bir katı daha atarım diyor. Ondan sonra nasıl olsa af çıkacak diyor. Bak, imar affı çıkacak diyor. Bu düşünceyi ben kendi ağzından dinledim. Her seçimde bir kat çıktık dediler. Ne kadar sağlam? Adamın insafına kalmış. Muhtemelen sağlam kendisi oturuyor. Ama başkasının oturacağı binaya aynı özeni ya da aynı kaliteyi göstereceği konusunda tabii ki emin değilim. Ama bizim şımarıklığımız, bizim olmayacak şeylere heveslenmemiz, bizim residence meraklarımız, bizim işte aman şöyle olsun böyle olsun meraklarımız, bakın o binalar olduğu yerde kağıttan kuleler gibi aşağıya indiler. Bir kırılma, bir parçalanma falan yok. Un ufak olmuşlar. Tamam, deprem çok şiddetli de abi, bu da betonarme bina. Un ufak da olmaz artık yani. Kırılır, eğilir, bozulur, öyle durur yine. Eğri büğrü çıkarsa hayır değil, öyle olmamış. Başımız sağ olsun. Evet. Ama derslerimizi de alalım bu. Bunun ötesinde bir şey daha var tabii. Bizde insanların şöyle bir alışkanlığı da var. O da maalesef hepimize münhasır olan bir durum ama biz olaylar olduktan sonraki çok kısa dönem içinde hızlı reaksiyon veriyoruz. Bakın, reaksiyonu yine vatandaş verdi. Gitti orada girdi. Madenciler geldi. O madencilerin hakkı ödenmez. Bunu özellikle vurgulamam gerekiyor. O madencinin hakkı ödenmez. Arama kurtarma ekiplerinin, oraya gidenlerin hakları ödenmez, o ayrı. Ama olay geçtikten sonra da biz tamamen unutuyoruz. Yani bir ay sonra ben sana söyleyeyim, oraya belki bir kamera gider, belki 2 kamera gider. Ne olduğunu gösterecek bir tane yeni bilmem ne varsa açılış falan, onun gösterisi için gidilir. Ama oradaki insanların bundan sonra yaşayacağı eğitim sorunuymuş, o eksiğiymiş, bu eksiğiymiş, bunlar tarihin sayfalarına gömülür. Bu sefer bunu yapmayalım. Bu sefer böyle olur. Bu sefer bu insanlar için eğer yapabileceğimiz bir şey varsa, bugün gidip onları enkaz altından kurtarmak değil. Biz 1999 depremine giderken o zihniyetle gitmiştik. Eldivenleri aldık, biz de arayacaktık, kurtaracaktık. Baktık olay öyle değil. Biz zaten gittiğimizde olay çoktan bitmişti. Ama şu andan sonrasında o zaman olduğu gibi bir rehabilitasyon süreci olacak bunun. Yani bu insanların tekrar ev sahibi yapılması, bu insanların eğitimleri, bu insanların aksayan psikolojileri, bunların hepsi için bir ucundan tutulması gerekecek. Şu an hızlı refleks vermiş olmak önemli ama yeterli değil. Bunun daha sonrasında da devam etmesi gerekiyor. Süreklilik arz etmesi gerekiyor. Çünkü 10 tane şehirden bahsediyoruz. Azımsanabilecek bir rakam değil. Evet. Bu Türkiye çapında ciddi anlamda ekonomik bir şeyi beraberinde getirir yükü. Bakın, şaka yapmıyorum bunda. Ya o yüzden gereksiz harcamalarınızı şu an itibariyle kesin diyorum. Çünkü bu bir ekonomik yük getirecek. Şu an görmüyorsunuz siz bunu. Ama bu yük illaki sonunda gelecek. Şu an tampon bölgenin içine bile girmedik. Daha tampona girmiyoruz. Seçime kadar tampon olmayacak, seçim olursa eğer. Ama o tampon bölge geçildikten sonra, o yüzden siyasiler oturacaklar, aralarında uzlaşacaklar. Bundan siyasi malzeme çıkmaz. Bizim millet bunu siyasi malzeme olarak ne iktidar adına ne muhalefet adına yer, kabul eder, içine sindirir. Adil olan şey yapılacak. Birbirleriyle anlaşacaklar, uzlaşacaklar. O barış tablosunu biz göreceğiz. Bıktık biz hamasi söylemlerden. Sanki biriken o kötü enerjinin tepkimesi gibi görünüyor. Olan biten bir yerde. En çok konuşulan konulardan biri de bu ara Hatay. Hatay şu tarafı konuşuluyor. Atatürk'ün hasta yatağında kalkarak ana vatana, toprağa kattığı son yer. Ve o yerde şu anda çok önemli, ciddi bir demografya kayması yaşandı. Ve şu anda da bir deprem oldu, bir çöküntü oldu. Oradaki insanlar şu anda belli yerlere dağıtılacak, belli bir süreliğine. Ama orayı tekrardan yurt edinecek insanlar geri gelecek mi? Yoksa orada sadece diğer dışarıdan gelen mülteciler mi kalacak? Bu da bir beka sorunu. Beka sorunu zaten şu an var. Yani o yüzden diyorum, gereksiz harcamalarınızdan vazgeçin. Aklınızı başınıza alın, dikkatinizi yoğunlaştırın. Beka sorunu şu an zaten var. Zaten sorun oradan kaynaklanıyor. O bölgenin zamanında oynanarak buraya geçmesiyle birlikte olan sürecin bir tekrarı var mı diye ben bugün baktım. Yasa kitaplarına. Yani böyle bir şey, referandum değil, plebisit deniyor buna. Bu 100 yıl içinde mesela tekrarlar mı? O kararı bir daha tekrar oylamaya sunmak gibi bir durum olabilir mi? Ki bunun yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna için yaptığında gördük. Yaptılar. Demek ki evet.
Donbas'ta Demek ki yapıyoruz. olabiliyor. Yani bir Donbas'ta noktadan sonra komşu ülke diyebiliyor ki kardeşim burada artık senin hakkın yok. Çünkü senin burada zaten nüfusun kalmadı. Ve o yüzden biz buranın oylamasına sunarız burayı kim alır diye. Böyle bir durumda işler çok gerilime gider. Beka sorunu o nedenle şu an var. Kesinlikle. O yüzden diyoruz ki bütünlüğünüzü, dirliğinizi gösterme zamanı. Bunu tabii ki ortalıkta gösteri olsun diye dolaşarak yapmayacaksınız. Ama insanlara karşı dik duruşunuzu göstermeniz lazım. Hatay sorunu o nedenle bizim için şu an için önemli, işliyor. Değişik uyarılar var. İşte toprak satmayın ama toprak satmayın uyarısı zaten Türkiye'nin geneli için var. Satıldı bir kısmı zaten. Yani önemli olan bir kısmını sonuçta biz tapu olarak verdik. Bizde duruyor nasıl olsa. Bu da bizim avuntumuz oldu. Ama uluslararası hukuk işlerse, başka sorunlar çıkarsa bu aldığımız ciddi yaradır. Bakın daha önceki depremlere, daha önceki şeylere bu ciddi bir yara. Bu yarayla birlikte eğer bunun üstüne başka bir şey eklenecek olursa o zaman ciddi anlamda mevcudiyetimiz sorgulanır. 3 gün önce bu konuşmayı yapamazdık. Çarşamba o yüzden yapmadık. Ama bugün bu konuşmayı yapma zamanı. Artık nasıl yapacaklarsa siyasiler düşünecekler. Bana göre seçimin şu koşullar altında ertelenmesi gerekir. Üniversitelerin açık kalması ise en iyisidir. Üniversiteler açık kalacak ki çocuklar mevcut koşulda eğitimlerine ara vermeyecekler. O bölgenin üniversitelerine özel olarak uzaktan eğitim olabilir ya da onları değişik illerdeki üniversitelerin benzer bölümlerine dağıtabilirler. Bu olabilir. Ama orada evini kaybetmiş olan insanlara kısa süre içerisinde yapılabilecek olan bir yeni konut projesi olmaz. Çünkü hafriyatı kaldırılacak. O konutlar için tekrar çimento üretilecek. Bu yapılacak. Bir de layıkıyla yapılacak. Bölge zaten demir çelik üretiminin merkeziydi. Ne olacak o? O sistem de durdu şu an. Bunların içine hepsini hesaba kattığınız zaman orada kısa süreli bir nüfus kaydırmasını zaten şu an için yaptılar. O nüfus kaydırılacak. Ama o bölgenin de güvenliğinin bir süre için orada bizde tutulabilmesi için özel bir önlem alınması gerekiyor. Bu da doğrudur. Biz size daha önceki programlarda da dünya siyasetini çokça konuştuk. Biliyorsunuz tarihten bu zamana yaşananları da konuştuk. Bu ara çokça komplo teoristleri tarafından biraz iş, biliyorsunuz komplo teoristlerine kalınca iş biraz sulanıyor. Gerçekliğinden sapıyor, uzaklaşıyor. Konuşulan konu Türkiye'nin işgal planı üzerinden dönüyor. Yani şu anda Türkiye'yi işgal etmeye işte Amerika gemi gönderiyor. İşte öbürkü gemi, yani bir tane gemiyle Türkiye'yi işgal edilecek arkadaşım. Yani ben yok hocam, böyle bir şey mümkünatı yok. Hocam yani. Yani Türkiye bu kadar değil hocam. Ülke mi? Ama Türkiye doğrudur. güçlü bir ülke. Ve Türkiye jeopolitik konumu açısından yani diğer Ahmet'in, Mehmet'in, Johnny'nin bize gelip de girebileceği bir konumda değiliz biz zaten. Biz çok dünyanın göbeğindeyiz arkadaşım ya. Biz öyle kolayca dokma olacak bir ülke değiliz yani. Bunu komplo teoristlerine söylüyorum buradan. Bu kısmında haklısın ama fiziki olan bir şeyden bahsediyorsun. Fiziki olarak buraya girmek gibi bir düşünceleri zaten olmaz. Gerekmiyor. Ama ekonomik anlamda dersen o zaman bak bir şey söyleyemem. Çünkü mevcut tablo ekonomik krizi ağırlaştıracak. Zaten mevcut olan kriz derinleşecek. Bu dolayısıyla bir yerlerden borç para bulunmasını ya da kaynak yaratılmasını gerektirecek. O yüzden diyorum ne olur gereksiz harcamaya girmeyin. O ekonomi tarafını hep konuşuruz zaten. Ama yok bizi gelecekler, işgal edecekler. Olmamız bizim için kötü vesaire bunları hep söylüyoruz. Ama bir tane işte uçak gemisi gönderecek Amerika. İşte ülke gönderecek. Hocam, bırakın Allah aşkına ya. O kadar. Ama insanlar seviyor. Komplo teorisini seviyor. Bu depremlerin de mesela. Seviyorlar da yani gerçeklikten uzaklaşmayalım. Gerçeklikten uzaklaşmayalım. Şu anki gerçekliğimiz belli. Bundan sonrasını düşüneceğiz ama uzun soluklu bir düşünme olacak. Çok açılı düşünme olacak. Bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunun aynı hataların tekrarlanmaması adına diğer şehirlerde de tekrar geriye gitmesi gerekiyor. Yani 10 katlı, 20 katlı binalar vesaire olmaz hocam. Olmuyor. Türkiye'nin koşullarında olmaz. New York'ta olur. Bakınız bir örnek verdiler. Dediler ki işte bu deprem bir gazeteci arkadaşımız işte İngiltere'de olsaydı şöyle olurdu böyle olurdu demiş. Doğru mudur? Doğrudur. Ama İngiltere'de deprem olmuyor. Çünkü onlar o depremi tarihinde yaşayıp kopmuşlar ana kıtadan. New York'ta deprem olmuyor. Adamlarda 4 şiddetinde deprem olursa hayat duruyor. Zaten bir şey ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ama onların binaları bile 9 şiddetinde deprem olacakmış gibi planlanmış. Lütfen eski fotoğrafları
fotoğraflara baksınlar. O gökdelenlerin yapımı öyle uyduruk şeylerden değil. Onlar çelik konstrüksiyonla yapıldı. Şu an gördüğüm birkaç tane Evet. özel bina dışında Türkiye'de 9 şiddetinde depreme dayanacak olan bina zaten yapılmadı. Olmaz nasıl olsa diye. Ama olduğu zaman da bir yerde oranın yükünü kaldıracak başka yerlere ihtiyacımız oluyor. Şu an bu durumun içerisindeyiz. Bunun zaten hocam teknik taraflarını ben yani dünyada şu anda deprem deyince Japonya. aklımıza hangi ülke geliyor? Japonya geliyor. Yani Japonya'nın farklılıklarını falan salı günü zaten bir Türk dostu güzel. deprem bilimci Yoshinori Bey var. Onunla bir araya geleceğiz inşallah bir aksilik olmazsa salı günü. Bunların hepsini soracağım gerçekten. Japonya'da olup bizde olmayan ne var? Disiplin, Yani farkımız ne? liyakat. Sen de biliyorsun. Gerçekten. Disiplin ve liyakat. Yüksek miktarda liyakat var. Olmayacak işe olur demezler. Burada döşerlerken bir tel koptu hatırlarsın. Köprü yapılırken. Adam ne yaptı? Evet. Canına son verdi. Adam ne yapıyor? İstifa falan değil. Doğrudan aramızdan ayrılıyor Evet. adam. Bu olmamalıydı. Evet. O yüzden Filmlerde olurdu değil mi hocam? Hani şey derlerdi adam kendini evet, öldürdü, bir suç işledi. Aynısını gerçek hayatta bir hata sonucunda evet, kendine aynı kesti şekilde adam. yapıyor. Bu düzeyde disiplinle yetiştirip bu düzeyde liyakat sahibi yaparsanız bu adamlar tabii ki hata yapmıyorlar. Ama ona rağmen Kobe denkleminde yıkılmayıp yan yatan bina oldu. Buna rağmen can kayıpları olmuyor. Olmuyordu. 8 şiddetinde depremde de olmuyor. Demek ki neymiş? Önleminizi alırsanız depremden değil. Depremden değil, biz kendi hatamızdan canımızı kaybediyoruz, malımızı kaybediyoruz, sorunumuzu yaşıyoruz. Ama bunlar bizim hatamız. Bizim dünyaya bakışımızdaki hatalar. Bizim bir şekilde işimiz olsun da nasıl olursa olsun, af gelsin de nasıl olsa olsun, yani bir şekilde yürüsün işler diye biriktirdiğimiz hatalar. Bunların bedelini öderiz. Bu sefer topluca ödedik. Öbür türlü de ödüyoruz ama bu sefer topluca fiziken ödedik. Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Ülkeme başsağlığı diliyorum. İzleyicilerin içlerini ferah tutmalarını istiyorum yine de. Çünkü umutlu haberler gelecek ama lütfen bundan sonra hayatınızı düzenlerken bakın bundan sonraki günleriniz, aylarınız değil. Bundan sonra hayatınızı, çocuklarınızın hayatını düzenlerken onlara bir iş edinirlerken o iş konusunda en iyisini yapmaları, olmayacak duaya amin dememeleri, gereksiz hırslara girmemeleri, hayatın geçici olduğu ama sağlıklı, keyifli yaşanabilir de bir süreç olduğunu onlara öğretmemiz gerekiyor tekrar. Tekrardan öğretmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar hakikaten öyle bir açgözlülük içerisine girdiler ki birbirlerinden çala en sonunda binadan da çalınca bir şekilde doğal afet olduğu zaman bir şey yapamıyorsunuz. Yaşanan deprem hakikaten çok büyük. Yani bu 99 depreminden büyük bir deprem. Ama 99-45 saniye ama sürmüş, tam 2 mazeret dakika kabul etmiyor. Yani ne yapayım deprem çok büyüktü. Ona ve tamam bundan daha büyüğünü yaşayanlar oluyor. Bir sorun çıkmadan, yaşamadan çıkıyorlar. Geri kalanını söylemiyorum. Onlar daha çok tartışılacak. Yani bu konuda yapılmış olan önceki uyarılar, önceki beyanatlar, bakın burada böyle böyle bir şey, bir yerlere verilen raporlar, o raporların dikkate alınmaması, onların hiçbir şekilde gözden bile geçirilmemesi, bunlar zaten konuşulacak. Bundan sonra da konuşulacak. Ama bundan sonrasında ne olur? Dualarımız deprem bölgesiyle, sonrasında belki bundan kalmayıp daha fazlasını yapmak için de elimizden geleni yapacağız. Şu an bir şey daha var. Hani lütfen içinizde herkes bir şey yapmak istiyor. Ama ortalığı karıştıracak şeylere de mahal bırakmayın. Yani bunun içerisinde yalan yanlış haber yayma, bunun içerisinde olmayan şeyi olmuş gibi gösterme, bunun içerisinde velveleye verme. Bu az önce söylediğimiz birlik beraberlik hikayesi buradan kaynaklanıyor. Çünkü senin dediğin olay ne zaman gerçekleşir biliyor musun? O komplo teorisi olarak adlandırdığımız durum bu gerçekleşirse gerçekleşir. Şaka yapmıyorum. Yani burası NATO'nun bağlı olduğu ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla burada bir karışıklık olması durumunda o zaman bu durum gerçekleşir. O da der ki kendi sınırlarımızın güvenliği açısından bunu gerekli görüyorum böyle böyle. Buna mahal vermemek adına lütfen demografya içerisinde gerilimlere yol açacak. Mesela Hatay'da bir yalan haber salmışlar hocam. Mesela, Baraj demişler, çatladı demişler. Halbuki orada öyle bir şey yok yani.
benim dediğim etnisite üzerinden Ama gidecek insanlar olan şeyler. şehri terk etmeye Etnisite başladı. Yalan haber. üzerinden gidecek. Yani ya yurt dışından gelmiş mültecilerin, yerleşmiş olanların durumuyla ilgili sorgulamaya sokacak olurlarsa birbirlerini, o zaman bundan kimse hayır beklemesin. Ama bence halk hocam buradaki görevini layıkıyla yapıyor. Bunu yani siz de görüyorsunuzdur. Buradaki yurttaşlar, dostlar da görüyordur. Halk kesinlikle kenetlenmiş durumda. Doğru. Yani yüce gönüllülüğünü bir kez daha göstermiş durumda. Bundan kesinlikle şüphemiz yok yani. Doğru. Doğru. Ama bundan sonrası dediğim Yani o iç karışıklığa mal vereceğini düşünüyorum. ümit ediyorum. Çünkü bazen olmadık taştan bir şey çıkabiliyor. Yani olmayacak şeyler oluyor. Yani küçük bir şey. Yani bir tweet'in olağanüstü bir linçle sonuçlanması gibi Twitter aleminde. Attığınız tweetlere de dikkat edin. Yani olmayan şey varmış gibi gösterip millet hakikaten galeyana gelebiliyor. O yüzden temkinli olun diyorum. Başkalarının müreffeh yaşamları sizin içinizdeki acıyla bağdaşmayabilir ve siz sorgulayabilirsiniz niye böyle oldu diye. Lütfen galeyana gelmeyin. Bazen bir küçük tweetten bir şeyler olabiliyor. Bunu daha önce Türkiye yaşadı. Bir Atatürk'ün evi bombalandığı hikayesinin üzerine 2 gün İstanbul'da olağanüstü hal ilan edildi. Olmayacak bir şey değil Kerem. O yüzden söylemek zorundayım. Olmayacak bir şey değil. Yani bu zamanda falan, bu zamanda daha kolay olur. Bilakis olur. Bir tweet yüzünden olmayacak şeyler gerçekleşebilir. O yüzden ne olur diyorum, temkinli olun. Gereksiz birbirinizin üzerinde gözünüz kalmasın. Aksi takdirde süreç hakikaten o dediğin komplo teorisi olarak adlandırdığımız noktalara sürüklenebilir. Baktığımızda şu an yöneticilerin yüzlerinde bir miktar bunun tedirginliğini ben hissediyorum. Çünkü konuya bir noktadan sonra hakim olamayabiliyorsunuz. Yani nereye kadar yetişebilirsiniz? Ama şu yaşadığımız son bir haftanın muhasebesi bundan sonra çok fazla yapılacak. Doğrularıyla, yanlışlarıyla. Bu yaşadığımız son dönemin muhasebesi de tekrar yapılacak. Uzun uzun yapılacak ama sağlıklı muhasebeyi yapmak istiyorsak eğer, kısa süre içerisinde Türkiye'yi seçime sokma havasına bence girmemiz doğru olmaz. Okulların kapatılmasının ne kadar doğru olmadığı gibi üniversite eğitiminin sürmesi gerekiyor. Ama seçimin de bir yıl ertelenmesi, otururlar aralarında kararı alırlar. Mantıklı, makul görünüyor bana göre. Öbür türlü velveleye verilmiş, kim buraya gitmiş, bir şekilde işte kotarılmış olan bir şey legalite taşımayacak. Bu olağanüstü bir durum. Birikmiş olan hataların bilançosu, o hataları biriktiren kişi de ne bir kişi, ne iki kişi, ne 5 kişi. Hepimiz birlikte biriktirmişiz. Şimdi faturayı kesecek birini arıyorsak yanlış yapıyoruz demektir. Bundan sonra fatura halka kesilmesi. Fatura Tek bize çabamız kesilmez. olmalı bundan sonraki. Şu anda hani 140 saati geride bıraktık. Bununla ilgili soracağım birkaç şey var aslında. Hani hala göçük altından canlarımız çıkıyor, mucize haberleri geliyor. Genellikle de çocuklardan bu haberler geliyor. Hani bunun özellikle çocuk olmasının sebebi nedir? Göçük altından çıkan yaralılar sonrasında yaşama nasıl kanalize olabilir ya da hayatta kalma ihtimalleri nedir? Yani vücut bütünlüğüyle çıkartıyoruz ama sonrasında Hocam bunlar spekülatif olur, teknik olur. Ama şöyle söyleyeyim, çocukların bu gibi durumlarda dayanıklılığı erişkinlere göre daha fazla. Daha esnek bir yapıları var. Bu esneklik fiziksel esneklik değil, sadece metabolik olarak da daha esnekler. Yani uzun süre erişkinin bile kendi kafasında doğal dünyayı algılama biçimiyle olan yaşadığı çelişkinin getirdiği ağır depresyon hali de var. O yüzden çocukların kurtarılması meselesi yadırganmamalı, şaşırılmamalı. Dayanırlar. Ama nereye kadar dayanırlar ve bir sonunda bir yerde bir karar verilecek. Ne yapılacak? Bütün artık tamamdır denilen noktada kameralarla, binaların termal kamerayla vesaireyle taranmış olması, köpeklere koklatılmış olması, ses açısından dinlenmiş olması, bunların hepsinin yapılmış olması gerekiyor. Ondan sonrasında artık bir noktada enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak. Ama o döneme kadar bir rahat 10 gün toplamda sürecek. Yani biz bunu pazartesi yaşadıysak eğer, önümüzdeki haftanın ortasına kadar rahatlıkla zamanımız var. Rahatlıkla daha fazla insan kurtarma şansımız da var. Halihazırda var.
biraz da ben açıkçası mucizelere inanıyorum. Gerçekten bu Allah'ın mucizelerinden biri diye düşünüyorum. Çünkü bir bebeği bir gün aç bıraksa annesi der ki ne yaptınız? Çocuğu öldürdünüz. Çocuk Doğru. 6 gündür aç, susuz, bütün şartlardan uzakta, soğukta. Bu gerçekten hani biraz artık kader mi Bu diyeyim, artık mucize bize, mi diyeyim, benim ne aklımın diyeceğimi bilemiyorum hocam. kavrayabileceği bir şey değil diyeyim. Evet, bizim hafızamıza alacağı şeyler değil bunlar artık gerçekten hocam. Deprem uzmanı olan Heh, arkadaşımızla şimdi Salı günü geliyor. yayın yapacağım dedin. Bizim kendi adımıza ne Evet, yapabileceğimiz konusunda mesela ondan bilgi almanı özellikle tavsiye edebilirim. sorayım. Yani bu bilginin birkaç tane Hı yönü hı. var. Teknolojinin getirdiği bir takım avantajlar var. İşte cep telefonlarının varlığı, kimin nerede olduğunun tespit edilebilmesi ya da işte termal kameralar ama bizim kendi adımıza ne yapabileceğimiz. Yani derler ki işte yatağınızın yanında birkaç tane su şişesi bulundurun gibi. Bu tür Hı önlemler hı. böyle bir şiddetli depremde bile olsa yine de işe yarayan şeylerdir. Ondan özellikle bu detayları konuşmanı ben izleyiciler adına istirham ediyorum. Çok yerinde olacaktır. İnsanlar çünkü biz ne yapabiliriz diye bir yerde sorguluyorlar. Deprem. Sanırım bir sinyal sistemi varmış onlarda bizden artı olarak. Depremi belli bir süre öncesinden bilen bir sinyal veriyormuş insanlara, halka. Bunu veriyormuş hocam. Onlarda artı bu var. Ama bizler tabii ki bununla ilgili ne yapabiliriz? Bu sinyali aldığında biz ne yapabiliriz diye sormamız elbette ki Evet. yararlı olur. Yani benzer bir tane simülasyonu biz yapmaya çalıştık biliyorsun. Yakın zamanda yapıldı üstelik. Hani bazen o dediğin komplo Hı hı, hı teorileri hı, benim de hı aklımı hı, kurcalamıyor değil. Bir simülasyon hı hı. yapıldı. Aman Bir hocam simülasyon kurcalamasın. yapıldı. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Yani mesaj gelecekti falan da Evet. filan da geldi gelmedi. Çok tartışıldı. Ha hu falan geçti. Yani bir şey olmadı sonuçta. Ama böyle Evet. bir şey, Evet, böyle bir herkes. sistem bizde var mı? Yok böyle bir sistem bizde. Olsa biz ne yapalım? Onların deprem eğitimi var hocam. Orada zaten sürekli Evet. sallandıkları için sınıf sallanmaya başlıyor. Çocuklar bunu defalarca izlettiler bize. Çocuklar da oradan sıraların altına giriyor. Ama sıralar da ona göre yapılmış. O sıra muhtemelen üzerinde 300-500 kiloluk ağırlığı taşıyacak kadar sağlam demir ayaklara sahip. Altına girdiği anda yaşam boşluğunu oluşturabiliyor çocuk. Onların da muhtemelen üst üste koydukları sıralar aynı seviyede kalıyor. Dolayısıyla onlar hasarsız çıkıyorlar işin içinden. Devrilmeyecek ya da devrilmesi mümkün olmayacak şekilde bağlanmış dolaplar. Sıkı sıkı bağlamaktan bahsetmiyorum. Önemli olan devrilmemesi. Yani duvara mıhlayınız demiyorum, bilakis mıhlamayınız. Bunları lütfen sor. Duvara mıhlamak Hı hı, tam hı hı, tersi hı hı, bir hı sarsıntıda yerinden kopartabilir. Ama bir telle tutturursanız mesela bir payı olan 10 santim vesaire o devrilmesini engeller. hı, Çünkü içerisine yolladığınız vida atmaz. Ama dolabı vidalamaya kalkarsanız dolap atar. Yerinden kurtulur. Benim gördüğüm budur. Bu konularda detay bilgi alabilirsen insanlar kendi kendilerine soracaklar. Önümüzdeki süreci de nasıl daha rahat geçirebiliriz, nasıl bölgeye katkımız olabilir? Herkes kendi imkanları doğrultusunda bakacak. Ama ne olur şu andan itibaren bu programı izliyorsanız eğer, izledikten sonra bir şekilde bütünlüğünüzün bozulmaması açısından, gereksiz harcamalar yapmamak açısından kendi içinde muhasebeni yap ve önlemini al. Çünkü bu görünen kısmı. Görünen kısmının sonrasında bizim yaşayacağımız başka şeyler olacak. Yani ihracat, ithalat, dengeler, bilmem neler. Bak borsa bile kapatılsın diye hala o aşamada bile spekülasyon yapmayı düşünebilen bir zihniyet var çünkü. Üniversiteye girerken bize bir test yaptırmışlardı. Çok ilginç. Test şunu söylüyordu. Olağanüstü bir durum olursa aileniz mi ülkeniz mi diye soruyordu. Ben orada testi net bir şekilde evet Güzel bunu soru. yaptırttılar bize. Sene demek ki 1982. Ben net olarak ülke dedim. Yani ikinci planda kalır aile dedim. Birinci planda ülke gelir dedim. Bunun tam tersini Evet. işaretleyen arkadaşlarımız da oldu sonuç olarak. Tercih olarak önce aile diyenler de çıktı. Ama ikisini de Ülke birbirinden ayırt olmazsa ne edemiyorsunuz. olur ki? Burası vatanımız. Ama aynı zamanda ailemiz. Evet. Ülke olmazsa Evet. yaşayacak bir ailemiz de Evet. kalmayabilir. Durum budur hocam. Sahada canhıraş çalışan tüm ekiplere, tüm kolluk kuvvetlere,
Hepsinden Allah bin Binlerce kere razı kere olsun. razı olsun. Gerçekten Biz görüyorum burada orada sıcak gayretlerini. otururken evimizde, onlar orada o koşullarda Evet. bütün Biz gayretleriyle burada yaşam kurtarmaya çalışıyorlar. Ne çektiklerini çok iyi biliyorum. Her türlü yardımı biz esirgemeyeceğiz şu aşama geçtikten sonra. Ama başta madenciler olmak üzere, başta askeriye, polis, AFAD, bu konuya akut, kim varsa orada gönüllü hizmet vermeyi üstlenmiş olan, yaptıkları çok âli olan bir şeydir. Yani benim kelimelerle ifade edebileceğim bir şey değil bu. O yüzden minnettarız. Kaybettiklerimizin mekanları cennet olsun diyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Nereye kadar dileyebilirsek. Ama bir şekilde üstesinden gelinecek. Bir daha da bu hataların yapılmaması için, varsa yapılmış olan hata şu an hasar vermemiş bile olsa, onların da geri alınabilmesi için elden gelen yapılacak. Yayın için çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben teşekkür ederim hocam. Yalnız bunu unutmasın ki dostlar, biz bu yayınlarla kalmayacağız. Hani siz dediniz ya, unutulabilir yarın öbür gün. Biz bunları yine tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılar, İyi sevgiler akşamlar. diliyorum. İyi akşamlar.